Aman Allah'ım. Bu nasıl bir yükselme? Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Bugün sizlere bizi yavaş yavaş yaşlandıran ve belki kan şekerine biraz bakış açınızı değiştirecek bir konudan bahsetmek istiyorum. Bir süredir şöyle göstereyim. Sürekli glikoz takip cihazı takılı. Bunu normalde tabii ki işte şeker hastaları takabiliyor. Sürekli parmağı delip kandan şeker bakmaktansa bu cihaz içerisinde 3 milimetrelik bir iğne var. O sürekli buradaki yağ dokunuzdan ölçüm yapıp sonuçları dakika dakika telefonunuza gönderiyor. Yani bütün günün grafiğini, ne yediğinizde kan şekeriniz nasıl yükseliyor, nasıl düşüyor bunları görebiliyorsunuz. Ben de kendi üzerine bir takım deneyler yapıyorum. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Kan şekerini kontrol edebilmek için bazı bize yardımcı olan moleküller de var. Bunlar gerçekten klinik çalışmalarda anlatıldığı gibi işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu kendi üzerimde de kontrol ediyorum. Hatta YouTube kanalımın topluluklar kısmında son yaptığım ölçümleri de paylaştım. 2 gün üst üste aynı öğünü aynı şekilde, aynı şartlarda tüketerek işte bir şey yaptığınızda kaç oluyor, başka bir şey yaptığınızda kaç oluyor gibi bazı deneyler de yapıyorum. Bunları da gelecek videolarda sizlerle paylaşacağım. Ama bugün işin temelini size anlatmak istiyorum. Şöyle ekranımı yansıtacak olursam, normalde biz diyabet tanısını nasıl koyuyoruz? Açlık kan şekerine bakarak koyuyoruz. Yani sabah aç karnına verdiğimiz ölçümde, özellikle de 12 saat açlık sonrası değeri biz isteriz. Yani sabah 9'da veriyorsanız en geç bir gün önce akşam 9'da beslenmeyi kesmiş olmanızı isteriz. Bu ölçüm 100'ün altında olması lazım sağlıklı bir insanda. 100 ile 126 arasında olması demek sizde bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına geliyor. Yani insülin çaba harcasa da glikozu hücre içerisine sokamıyor. İnsülin direnci meydana geldiğini gösteriyor yavaş yavaş. İşte 126'nın üzerinde çıktığında da biz diyabet, şeker hastalığı tanısı koyuyoruz. Bir de diyabet hastaları bilecektir. Hemoglobin A1C dediğimiz bir değer var. Bu da uzun süre kan şekerinin kontrolü seyredip seyretmediğini gösteren bir değer. Eğer işte diyabet hastası sürekli kan şekeri yüksek seyrediyorsa, insülini doğru kullanmıyorsa, diyabet ilaçlarını doğru kullanmıyorsa bir süre sonra kanımızdaki hemoglobinler de şekerlenmeye başlıyor bir nevi. İşte hemoglobin A1C'de biz ona bakıyoruz. Yani bir doktor hemoglobin A1C'ye bakarak bir diyabet hastası ilacını doğru kullanıyor mu, kullanmıyor mu görebilir. Bu parametreler evet var ama bir de iş daha bu raddeye varmadan öncesinde de yaşam tarzımız, ne yediğimiz, ne içtiğimiz bizim için çok önemli. İşte burada biz aslında her yemek yedikten sonra bakın kan şekerimiz böyle dalgalar oluşturuyor. Yani yükseliyor, sonra pankreas insülin salgılıyor. Tekrar o glikozu hücre içerisine sokuyor. Tekrar yükseliyor. Başka bir şey yiyorsunuz. Tekrar glikozu hücre içine sokuyor. Normal hale getiriyor. Ama bu dalgalar nasıl? Bu da bizim için önemli. İşte bu üst görseldeki gibi tehlikeli ani çıkışlar ve ani inişler olan rampalara mı sahip veya alt görseldeki gibi daha dengeli, gayet keyifli bir yolculuk yapabildiğiniz bir şekilde mi? Bu işte bizim sağlığımızda çok önemli. Şimdi size 3 tane hastanın grafiğini göstereceğim. Bakın bu hastanın da hemoglobin A1C'si 7, diğer göstereceklerimin de hemoglobin A1C'si 7 ve bu hastaların üçü de yarın sabah doktora gitse belki açlık kan şekeri hepsinin benzer çıkacak ve belki de öyle aman aman bir yüksekte çıkmayacak. Şimdi bu aşağıdaki çizginin altını düşük, iki çizgi arasının normal aralık olması gereken aralık ve 100 çizginin de yukarısını yüksek kan şekeri olarak düşündüğünüzde bu hastanın bu aralıklarda geçirdiği zamanı hasta dilimi olarak gördüğümüzde bakın yüksek olan kısım sarıyla gösterilmiş, dengede olan kısım yeşille gösterilmiş ve düşük seyrettiği kısım da turuncuyla gösterilmiş. Şimdi bir başka hastaya bakıyoruz. Bakın bu hastanın da hemoglobin A1C'si 7, değerleri aynı ama bu hastanın şu dengede geçirdiği süreye bakın yeşil pasta dilimi çok daha fazla. Yüksek pasta dilimi biraz daha az, düşük pasta dilimi de daha az. Şimdi bu hastanın da hemoglobin A1C'si aynı. Üçüncü hastaya baktığımızda ise dengedeki aralıkta geçirdiği zaman dilimine bakın. İşte yemyeşil pasta dilimi. Şimdi bu 3 hasta aynı mı? Değil. Bu 3 hastanın 10 yıl sonra kalp krizi geçirip geçirmeyeceği, diyabetin ilerleyip ilerlemeyeceği, birisi insüline bağımlı olacak belki, diğeri insüline bağımlı olmayacak. İşte bu kan şekerini ne kadar zıplattığımız, ne kadar ani inişler ve çıkışlar yaptırdığımız veya ne kadar dengede seyrettirdiğimiz çok önemli. Mesela ben çoğunlukla aralıklı oruç yapan bir insanım. Öğlen
12'ye kadar çoğunlukla yemek yemiyorum. Bu aletle taktıktan sonra görüyorum ki mesela benim sabahtan öğlene kadar kan şekerim hep normal aralıkta seyrediyor. Öğlen yemek yediğimde işte bir miktar yükseliyor. Bunu da kontrol edebilmenin yolları var. Ama ben gidip sabah bir poğaça yesem durduk yere kan şekerimi zıplatacağım ve tekrar ani bir düşüş olacak. Öğlen yine kötü besinlerle beslendiğimde yine zıplatacağım. Yine tekrar düşecek. İkindi vakti yine bir atıştırmalık ağzıma attığımda yine zıplatacağım. Yine indirecek. Şimdi bununla öğlene kadar çizgisi sabit bir şekilde seyreden anca ta öğlen 12'de ilk defa beslenenin sağlığı tabii ki de bir olmayacak. İşte bunlar bizim için çok önemli. Gelecek videolarda da bir seri bunlara değineceğim. Şimdi çalışmamız ise geçtiğimiz günlerde Instagram'da da paylaştım. JAMA'da yayınlanan çok kaliteli bir dergi. Şuna bakmışlar. Anjiyo olan hastaları damar tıkanıklığına göre gruplandırmışlar. Yani hiç damarı tıkalı olmayanlar, altta gördüğünüz 0 yazan, bir damarı tıkalı olanlar, 2 damarı tıkalı olanlar, 3 damarı tıkalı olanlar. Ve bunların açlık kan şekerine, yani bizim normal günlük pratikte baktığımız diyabet tanısı koyarken videonun en başında anlattığım değerine bakmışlar. Bir de yemek yedikten 2 saat sonraki tokluk kan şekerine bakmışlar. Yani bu kişilerin kanı ne kadar zıplıyor. Ve buna baktıklarında bakın açlık kan şekeri, yukarıda gördüğünüz fasting yazan satır, bakın hepsinin aynı neredeyse. Hepsinin 90. Bu hastaların hepsi yarın doktora gitse 3 damarı tıkalı olmasına rağmen bu hastalara doktor diyecek ki ya sende diyabet yok. Kan şekerin normal. Her şey yolunda diyecek. Ama bakın tokluk kan şekerine baktığımızda damar tıkanıklığı sayısı arttıkça tokluk kan şekeri miktarı artıyor. Yani o işte şeker pikleri daha fazla olduğunu göstermişler. Ve çalışma bize şunu diyor. İşte bu sizin yarattığınız yüksek şekerli ortam yavaş yavaş damarlarımıza zarar veriyor. İşte bu kan şekerinin sürekli yüksek seyretmesine bağlı. Mesela diyabet hastalarında biz uzun vadede ne görüyoruz? Gözlerde problem, böbreklerde problem, damarlarda problem gördüğümüz için ayak beslenmesi bozulur örneğin. Ayaklarda yaralar, diyabetik ayak gibi komplikasyonlar görürüz ya. İşte diyabet hastalarına biz zaten diyabet diyoruz. Ama işte biz sağlıklı, tırnak içinde sağlıklı olduğumuzu düşündüğümüz dönemde de işte kan şekeriniz ne kadar zıplatıyorsanız ve gün içerisinde işte bu biraz önce gösterdiğim hastalardaki yeşil olan alanınız ne kadar azsa vücudunuzda zaman zaman diyabetli gibi bir ortam yaratıyorsunuz ve bu da damar duvarına zarar vererek damar tıkanıklığına ve kalp damar hastalıklarına sebep oluyor veya işte vücutta başka hipertansiyon gibi, diyabet gibi, karaciğer yağlanması gibi birçok probleme sebep olabiliyor. Mesela bu hastayı analiz edelim. Belki işte yemek yedi, bakın kan şekeri yükseldi. Sonra pankreas insülin salgıladı. Tekrar normal aralığa düştü. Bu kaç saat sürdü atıyorum? 3 saat sürdü. Şimdi 3 saat burada ne oldu? Kan şekeri yüksek seyretti bu hastanın. Yani üst çizginin yukarısına seyretti. 3 saat öbür öğünde, 3 saat öbür öğünde, yani gününün 9 saatinde sanki vücudunda diyabetli gibi bir ortam oluştu. Ve biz günde 3 öğünden yılda yaklaşık 1000 öğün besleniyoruz. Her öğünde pankreasın bunu normal hale getirmesi 3'er saatten hesapladığınızda yılda 3000 saat sizin kan şekeriniz sanki bir diyabetli gibi yüksek seyrediyor. Bunu 24'e böldüğümüzde yılda 125 gün yapıyor. Yani 365 günün 125 günü kanımızda şeker yüksek seyrediyor. İşte sizin bu vakitlerde kan şekeriniz ne kadar yüksek oluyorsa bir nevi yılın 1/3'ünü diyabetli gibi geçiriyorsunuz ve işte bu çalışmayla da aslında bunun görünmeyen zararlarını kanıtlamışlar. İşte çalışma bize şunu söylüyor. Kan şekeri yemek sonrası ne kadar çok yükselirse glikasyon son ürünü dediğimiz damara yavaş yavaş zarar veren o şekerlenmiş kanın verdiği zararlar ve oksidatif stres o kadar damarlarda daha fazla oluyor ve işte biz bu insülin piklerinden korunmamız lazım. Bu insülin piklerinden korunmanın da bazı yöntemleri var. Gerek yaşam tarzını değiştirerek, örneğin yemeğin yanında, siz aynı yemeğin yanında bir salata yediğinizde, hatta önce salatayla başladığınızda kan şekeriniz daha yavaş yükseliyor. Veya bazı takviyeler var. İnsülin pikini engelleyen de bazı moleküller var. Bunları da gelecek videolarda detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Benim bu cihazımın takip sonuçlarını zaman zaman story olarak da paylaşıyorum. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Ayrıca tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi ve Beyinden Bağırsağa isimli kitaplarımı da okuyarak takviyeler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.